Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Excel'in kamera özelliğinden bahsetmeye çalışacağım. Excel'in kamera özelliği belirli bir hücre aralığının canlı bir görüntüsünü oluşturmanıza ve başka bir yere yapıştırmanıza olanak tanır. Kaynak hücrelerdeki veriler değiştiğinde bu görüntü otomatik olarak güncel hale gelir. Excel'in kamerası resim, grafik veya bir veri tablosunun canlı görselini bir başka çalışma sayfası veya çalışma kitabına almanızı sağlar. Peki nerede bu kamera özelliği? Bunun için dosyaya giriyorsunuz. Seçenekler. Buradan hızlı erişim araç çubuğu. Şuraya giriyorsunuz. Tüm komutlar diyorsunuz. Buradan Excel'in tüm komutları geliyor. Kamerayı bulmak için K'ye giriyoruz. Şurada. Şuradan ekle dediğimizde şuraya geliyor. Şuraya bakın. Tamam dediğimde buraya gelmiş oluyor. Önce veri tablomuzla başlayalım. Şurayı seçiyorum. Kamerayı seçtim. Bakın burada kopyalanmış gibi oldu. Sayfa 2'ye geliyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ana tablomda yapılan değişiklik burada da aynen yansıyor. Örnek veriyorum. Formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Bakın. Değerler burada değişiyor. Çünkü burada şöyle bir formül uygulamıştık. Peki ben bu tabloda başka neler yapabilirim? Sağ klik. Resmi biçimlendir diyorsunuz. Buradan istediğiniz özelliği kullanabiliyorsunuz. Renklendirebiliyorsunuz. Çizgiyi daha kalın hale getirebiliyorsunuz. Kenar çizgilerini. Buradan gölge verebiliyorsunuz. Yansıma yapabilirsiniz. Parlatma. Başka renk verelim. Şöyle mavi olsun. Yumuşak kenarlar. Daha soft hale getirebiliyorsunuz burayı. 3B biçimi. Şeklini değiştirebiliyorsunuz. Malzemesini aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Üç B döndürme. Şöyle döndürebilirsiniz isterseniz. Bu çalışmıyor. Şuna geliyorum. Buradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Parlaklık. Geçirgenliğini ayarlayabiliyorsunuz buradan. Hemen hemen her şeyi yapabiliyorsunuz. Başka burada neler var? Buradan resmi düzenleyebiliyorsunuz. Evet dediğinizde bağlantı kopuyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Mesela ben buraya Y diyorum. Mayıs yaptım ama artık bağlantı koptu. Resme döndü bu. Şu anda bağlantıyı geri aldık. Tekrar geliyorum. Bu sefer şunu alacağım. Bakın. Buna tıkladığımda kamera özelliği pasif hale geliyor ama hücreyi tıkladığımda şöyle aktif. Yani biz hücre aralığını alıyoruz. Başında da söylediğim gibi. Ben buradan bunu büyüttüğümde bakın bunun içinde grafiğimiz büyüdü. Veya küçülttüğümde. Şuradaki arka planı görünümden kaldıralım. Kılavuz çizgilerini. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Aynı işlemi resimde de yapabiliyorum. Yani burayı seçmem gerekiyor. Çünkü sadece resmi seçtiğimde aktif görünmesine rağmen bakın herhangi bir şey yapıştırmıyor. Bu yüzden şöyle yapmam gerekiyor.
Şunu tam ortalayalım şöyle. Resmi büyütelim. Bu şekilde. Bunu başka bir çalışma kitabında da yapabiliyorsunuz. Bir de onu da deneyelim. Yeni bir tane çalışma kitabı açalım. Buradan dikey yerleştir diyelim. Yan yana gelsin şöyle. Örnek veriyorum, sayfa 1'deki şu tablomu alıyorum tekrar, veri tablomu. Kamera özelliğini tıkladım. Şuraya yapıştırdım. Buradan formüller. Şimdi hesapla diyeceğim. Bakın burada da değişiyor. Aynı işlemleri grafikte ve resimde de yapabiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bu özellikle ilgili değişik çalışmalar yapacağım. Bu videoyla ilgili alınacakların bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.